Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ailenizin kanalından merhaba diyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle anketlerimize göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Parmaklarınıza sağlık. Daha nice güzel anketlerimiz gelecek. Onu da hatırlatmış olayım değerli kardeşlerim. Evet arkadaşlar, aslında bugün ilk yılımızı doldurmamızdan dolayı özel bir içerik çıkarmayı planlıyordum ama e, o kadar çok genç kardeşimizden, yani yeni kardeşimizden, oyuna yeni başlayan, alt level olan kardeşlerimizden çok sayıda sorular aynı konuyla alakalı gelince onu biraz öteledim. İnşallah bir sonraki videomuzda o konuyu işleyeceğim. Bunu gündeme aldım. Daha evvelden bu konuyla ilgili zaman zaman videolar arasında bilgiler vermiştim ama bugün özellikle bu konuyla alakalı elimdeki kadro ekranına göre özel yetenek nasıl verilmeli? Hangi mevkinin en uygun özel yeteneği hangisidir? Bununla alakalı sizinle sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlar videonun belki biraz uzayabilir ama lütfen sonuna kadar sabır gösterip dinlerseniz özellikle yeni başlayan ve alt level'larda olan kardeşlerim için söylüyorum. Çok iyi fikirler inşallah size bu konuyla alakalı vereceğini düşünüyorum değerli kardeşlerim. Etkinlikleri zaten yapıyorsunuz. Bu konuyla alakalı diğer kanallarda da oldukça fazla video var. Arkadaşlar, hemen konumuza geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Dediğim gibi biraz uzayabilir ama lütfen sonuna kadar takip etmenizi önemli rica ediyorum. Arkadaşlar, bana gelen en çok soru ve en çok kardeşimden gelen soru şu. Abi, şu futbolcuya hangi özel yetenek verilmeli? Şu mevkiye hangi özel yetenek verilmeli gibi. Ben de çok kısa hemen bununla alakalı bilgiler vereceğim değerli kardeşlerim. Söz uzatmayayım, hemen konuya geçeyim müsaade ederseniz. Arkadaşlar, önce kaleci mevkiinden başlıyoruz. Arkadaşlar, kaleci için iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi penaltı kurtarıcısı veya teke tek durdurucu özelliği. Ben özellikle değerli kardeşlerim şu teke tek durdurucu özelliğini ister altyapıdan yetiştireyim, ister transfer yapayım. Özellikle teke tek durdurucu özelliğini arıyorum. Ha, bunun yanında premium'dan duran top kullanıcı özelliği de kalecinize verebilirseniz özellikle duran toplarda rakibin serbest vuruşlarında etkili bir özel yetenek. Kaleci için kullanabileceğiniz özel yetenekler bunlar değerli kardeşler. Şimdi arkadaşlar geliyorum hemen kısa beklere. Bekler için dörtlü, beşli, üçlü nasıl bir defansla oynuyorsanız oynayın. Arkadaşlar bekler için şu özellik korner ustası özelliği verilebilecek özelliklerden bir tanesi. Yani özellikle ben kornerleri kanat oyuncularına ML, DL, DR gibi kanat oyuncularını arttırmayı tercih ediyorum değerli kardeşler. Çünkü işin ağırlığını stoperler çekiyor. Yani defansın ağırlığını stoperler çekiyor. Nasıl oynarsanız oynayın. Üçlü, beşli, dörtlü nasıl oynuyorsanız. Özellikle mevki olaraktan güçlü defans özelliği verilebilir. Hava topunu ben çok tercih etmiyorum. Çünkü çok fazla dediğim gibi defansı yani duran toplar haricinde defansa içine girmiyorlar bekler. Ama DR'lerinizin yani beklerinizin DR ve DL'nizin DC gibi ikinci bir mevkisi de varsa tabii ki güçlü hava topu hakimini de boyuna göre, boyuna orantılı olarak da verebilirsiniz değerli kardeşlerim. Ama ben ağırlıkla korner ustası da olabilir, güçlü defans da olabilir. Bekler için bunu tercih ediyorum değerli kardeşlerim. Şimdi hemen geçiyorum. Bu benim kiralık oyuncu olduğu için tabii bunda bir oynama şansım olmadı. Hava topu hakimi olan bir şey. Olabilir. Olabilir. Ama ben kendim vermiş olsaydım ya güçlü defans verirdim veya bir korner ustası özelliğini de verebilirdim. Hemen çok kısa olarak beklere geçiyorum. Arkadaşlar, stopperler. Stopperler için hava topu hakimi boyuna göre
ve güçlü defans özelliğini muhakkak arayın arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Şu hava topu hakimi ve güçlü defans özelliğini stopperlerinizde muhakkak arayın. Premium'dan pas kesme ustası özelliğini de verebiliyorsanız cuk oturur stopperler için değerli kardeşlerim. Çünkü stopperler, sözümün başında da söylediğim gibi, defansın bel kemiği ve ağırlığını çeken mevkisidir. Bunun dışında DC'lerinizde DMC özelliği de varsa ona göre DMC'lere de uygun bir özellik orada da kullanıyorsanız, ikinci özel yetenek mevkileri de varsa ikinci bir özel yetenek de verebilirsiniz değerli kardeşlerim. Hemen geçiyorum. Bakın burada da olduğu gibi. Hem güçlü defans hem hava topu hakimi. Yani boyuna göre hava topu hakimi çok uygun değil ama kullanıyor. Güçlü defans özelliğini daha çok bu oyuncum kullanıyor. Yani boyu orantılı olaraktan diyeceksiniz ki abi yani 1.85'in, 84'ün, 85'in üstündeki oyunculara hava topu hakimi stopper olarak verilebilir veya transfer ediyorsanız da boya göre bu özel yeteneğini arayabilirsiniz değerli kardeşlerim. Şimdi elimdeki kadroya göre gidiyorum. DMC biliyorsunuz oyunun en önemli mevkilerinden bir tanesi eğer kullanıyorsanız. Bunlar için en önemli şey arkadaşlar oyun kurucu. Bakın top sürücü demiyorum. DMC'lerde top sürücü özelliği uygun bir özellik değil arkadaşlar. Oyun kurucu özelliği. Çünkü topu dağıttığı için, oyunu açtığı için, oyunu dağıttığı için oyun kurucu özelliği daha uygun bir özellik. DMC'nizin DC özelliği de vardır. Güçlü defansı da yanına ekleyebilirsiniz. Bunda da hiçbir sıkıntı yok değerli kardeşlerim. Özellikle alt level'lar ve yeni başlayan kardeşlerim için bu önemli. Lütfen videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Atıyorum. Ben bu futbolcum aslında diyeceksiniz ki abi sen neden bu özelliği verdin bu futbolcuna? Pas kesme ustasını aslında ben bunu MC'de kullanıyordum ve DMC ikinci mevkide DMC olarak düşündüğüm için verdim. Ama daha sonra şartlar bana yani kadro planlamamda MR'ye ikinci bir mevki verdiğim için bu aslında şu anda bu futbolcu için çok da uygun bir özellik değil. MC'de belki ama MR'de kullanılmaz bir özellik. Bunun dışında oyun kurucu özelliği MR'lere verilebilir. ML'lere verilebilir arkadaşlar. Bunun dışında korner ustası yine dediğim gibi iki kanat için verilebilir değerli kardeşlerim. Hemen geçiyorum. Çok süratli geçiyorum. Bakın bu da yine aynı zamanda MC ve ML olarak iki mevkili bir oyuncum. Oyun kurucu özelliği MC için de çok güzel. ML için de kullanılabilir bir özellik. ML'lere serbest vuruş ustası da verebilirsiniz. Olabilir. Kanatların serbest vuruş atması uygun olabilir arkadaşlar. MC'ler için top sürücü ve oyun kurucu arkadaşlar. Bakın bu iki özel yeteneği muhakkak arayın. Yani iki MC kullanıyorsanız bir top sürücü, bir oyun kurucu özelliği olan futbolcuları transfer etmeniz veya altyapıdan buna göre yetiştirmeniz çok önemli. Bakın altyapı çok önemli arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Türkiye şartları için oyun zorlaşıyor. Dolayısıyla altyapıdan 1-2 muhakkak oyuncu çıkartın. Yine bununla ilgili söylüyorum. Bakın kaleciler, altyapıdan çıkan kaleciler veya daha doğrusu transfer ettiğiniz kaleciler verdiğiniz antrenmanlarda çok karşılığını alamayabilirsiniz. En zor gelişen mevkidir kaleciler. Bununla ilgili de bazı arkadaşların sorusu vardı. Yeri gelmişken onlara da cevap vermiş olayım. Arkadaşlar bakın mesela benim bir oyuncum bu sene altyapıdan çıktı. Gördüğünüz gibi iki tane özelliği var. Bir gizli forvet, bir oyun kurucu. Şimdi ben
MC ve AMC iki taraflı kullandığım için bu oyuncuyu, AMC'de olduğu zaman gizli forvet özelliğini kullanıyor. MC'de de oyun kurucu özelliği ön plana çıkıyor değerli kardeşlerim. Yani doğru mevkilere doğru özel yetenek verirseniz oyuncudan verim almanız daha sağlıklı ve iyi hale gelir değerli kardeşlerim. Şimdi forvet için söylüyorum. Serbest vuruş ustası forvete olabilir. Ama ama forvetin esas yine şunu özellikle belirtmek istiyorum. Geçiyorum, pardon, özür dilerim. Birebir golcü özelliği forvet için cuk oturan bir özel yetenektir arkadaşlar. Bunun yanında premiumdan ikinci bir mevkisi varsa burada görüldüğü gibi AMC gibi, AMR gibi, AML gibi neyse ikinci bir mevkisi varsa çok yönlü hücum oyuncusu da kullanılabilir. Çok yönlü hücum oyuncusu ne yapıyor? Boş alanlara kaçıyor. Defansın boş alanlarına kaçıyor. Top alıyor, top veriyor. Yani sabit, stabil olarak bir yerde kalmıyor. Gezen bir oyuncu statüsünde olduğu için çok yönlü oyun kurucu özelliği de premiumdan verilebilir özelliklerden bir tanesi. Ama santrfor için birinci olarak öncelikle birebir golcüyü arayın. Serbest vuruş ustası olabilir. Şimdi arkadaşlar hemen yedeklerden geliyorum. AMR ve AML'ler için gizli forvet uygun bir özelliktir. AMC için zaten cuk oturan bir özelliktir. Bunun dışında AMR ve AML'nize varsa kullanıyorsanız dizilişinizde serbest vuruş ustası özelliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. AMC'lerinize de serbest vuruş ustası verebilirsiniz. Ama özellikle gizli forvet özelliği verebiliyorsanız veya buna uygun bir transfer yapabiliyorsanız özellikle gizli forvet kanatlar için de uygundur. AMC'ler için zaten çok oturan bir özel yetenektir. Ama bunun dışında serbest vuruş ustası olarak da kullanabilirsiniz değerli kardeşlerim. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Oyunda mesela atıyorum DL, Şimdi bazı çift mevkili oyuncularda biliyorsunuz ki ilk mevki zaten esas kullandığı mevki. İkinci bir mevkide bir kullanma şansınız varsa veya 2 veya 3 mevkide kullanma şansınız varsa biraz evvel yani kısa geçtiğim konularda üstü kapalı olarak da ikinci bir özel uygun yeteneği verebilirsiniz. Yani atıyorum bir DC'ye oyun kurucu özelliği vermek uygun değil. Bir MC'ye güçlü defans özelliği vermek uygun değil. Atıyorum bir santrfora korner ustası özelliğindeki bir santrforu transfer etmek veya ona bu özelliği vermek çok uygun değil arkadaşlar. Çünkü dolayısıyla kornerde o santrforun ceza sahası içinde olması lazım. Bir şekilde rakip sahada olması lazım. Yani dolayısıyla orayı da çok fazla eksik bırakmamak adına kanatlarda korner ustasını kullanabilirsiniz. Bek veya MRML gibi kanatlarda kullanabilirsiniz. Ama santrforlar için birebir golcü özelliği muhakkak önemli bir özel yetenek değerli kardeşlerim. Evet arkadaşlarım. Yani bu video inşallah dediğim gibi biraz belki uzun olmuş olabilir. Sabrınıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü ama bu konuda çok sorular geldiği için bunu yapmak zorunda kaldım. Yani gerçekten kardeşlerimin de demek ki bir ihtiyacı var. Bu konuyla alakalı bir ihtiyaçları var. Ben de bunu karşılamak adına naçizane ailenizin kanalından bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak, dostunuz olarak bunu bir fikir babında vermek istedim değerli kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok yakında inşallah bir canlı yayın planlamamız da var. Onun da şimdiden bilgisini vermiş olayım. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.